Touring Apex Competition'da Tak TV ekranlarında DTM sezonunun ilk yarışının Fransa'da Paul Ricard'a startını an itibariyle verdik efendim ve şu anda Levent İpek yerini korudu. Erdem Aytekin onu geçmek için şansını zorlayacak ama çok iyi kapattı. Levent İpek dışarı içeriden kendisini gösterdi. Erdem Aytekin an itibariyle kendisini içeriden atabilir mi? Kendisini içeriden gösterdi. Levent İpek yerini savunmak için ne kadar çabalayacak? Dışarıdan zorluyor Erdem Aytekin. Erdem Aytekin geçiş yapmayı başardı an itibariyle. İnanılmaz bir geçiş gördük. Birincilik için Levent İpek yerini geri almak isteyecek ama bir yandan Fatih de geliyor. Fatih şu anda bu arada Lewis Ferrer Fatih'i geçti. Lewis Ferrer Fatih'i geçti. Temaslaşmalar devam ediyor. Ön sırada bu arada. Erdem Aytekin tökezledi. Erdem Aytekin tökezledi ve Levent İpek birinciliği almayı başardı. O tökezlemeden faydalandı Lewis Ferrer. Erdem Aytekin tökezlemesinden momentum kazanmaya çalışıyor. Lewis Ferrer an itibariyle düzlükte. Hava koridoru avantajı var. Bir geçiş görebiliriz kendisinden. Lewis Erdem Aytekin'i böyle zorluyor. Şu anda yan yana gidiyor bu ikili. Frenlemede kim cesur davranacak? Şu anda büyük bir kaza var. Büyük bir kaza var. Levent İpek spin attırıldı ve Full Corselov devreye girdi. Full Corselov devreye girdi. Evet, güvenlik aracı an itibariyle devreye giriyor. Lewis Ferrer pite girdi. Radikal bir tercih kendisinden. Bakalım bu zarı tutacak mı? Birinci sıradayken pit tercihi geliyor. Ve evet, şu anda yeşil bayrak sallandığı an itibariyle ve yarışa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Levent İpek şu anda Utku çok tehlikeli bir şekilde geliyor. Onu yenmek için elinden geleni yapıyor. Nick Barlow bu arada orada geçiş tamamlamayı başardı. Burada bu arada Bilal Akman ve Mert Sürer bu ikili kapışım halinde. Mert yerini koruyabilecek mi? Yoksa Bilal çok agresif bir şekilde geldi. Hüseyin Sait onları takip ediyor. Bilal geçiş yapmayı başardı. Mert Sürer yerini vermek zorunda kaldı Bilal ama Hüseyin var arkadan gelen. Hüseyin geçişini tamamlayabilecek Mert'e karşı. Fatih de onları takip ediyor. Fark çok az bu ikili arasında. Şu anda yan yana gidiyorlar bile diyebiliriz. İşte üçlü bir three-way fight görüyoruz. Frenlemelerde kim daha cesur davranacak şu anda? Mert dışarı doğru taştı bu ekip. Hüseyin Sait de dışarı taştı. Fatih Sarıtaş oradan sıyrılmayı başardı ve bu ikiliyi geçti an itibariyle. Arka grupta Nick Barlow. Bu arada bir spin mi var? Jose Grangetto orada temasın ardından spin yaşadı. Nick Barlow çok zorladı orada. Çok zorladı. Ali Berk'i geçmek için limitleri adeta yok etti orada Nick Barlow. Levent İpek en hızlı tur attı. Aksiyonla bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bu ikili yan yana gitmeye devam ediyor. Nick Barlow yerine bırakmak istemeyecektir Ali Berk için. Ali Berk ona ne kadar cesur davranabileceğini birazdan gösterecek bizlere. Şu anda Nick Ali Berk'in gerisinde kaldı. Bu arada Paul Bradbury onu takip ediyor. Ve evet, büyük bir kaza var. Büyük bir kaza var. Cole Bradbury ve Nick Barlow birbirlerini patlatıyorlar. Nick Barlow burayı yerde ne kadar ilerledi. Çok büyük bir kaza gördük az önce bu ikili arasında. Yaklaşınca bu arada Hüseyin Sait Mert Sürer'e iyice yaklaştı artık. Nefes aldırmak istemiyor belli ki. Yan yana geldi bu ikili. Hüseyin geçişi yapabildi mi? Şu anda önde kalan isim Hüseyin. İyice yaklaştı, frende. Cesur davranacak mı peki? Şimdi değil diyor. Daha erken diyor bu geçiş için. Benim daha önümde 44 dakikam var dedi. Geçmek için yeterli değil. İyice artık rakibine bu noktada Levent İpek en azı turu attı. Bu arada Cole Bradbury çok geç geldi orada. Çok geç geldi orada. Bir temas geldi ve spin atan kendisi oldu burada. Mert Sürer yoluna kaldığı yerden devam ediyor. Momentum kaybetti ama orada Berk Yakın o momentum kaybıyla beraber onu avlayan isim oldu. Cole Bradbury. Burada kaybeden isim kendisi oldu. Berk Yakın bu arada Bilal'i zorladı. Bilal onu biraz dışarıya doğru süpürdü. Bu ikili kapışmaya devam ediyor. Orada son viraj noktasına doğru ilerlediğimizde birazcık dışarıdan açı denemedi.
Berk yeterli olmadı. Viraj çıkışı burada kritik olacak tekrardan. Bilal'i denemesi için. Belki bir ilk viraj hata deneyebiliriz ya da ilk viraj sonrasında momentum kazanarak ikinci sektör başlangıcında da geçiş görebiliriz. Dışarıdan kendisini attı Berk. Beklemek istemiyorum dedi. Ben geçmek istiyorum dedi. Küçük temaslaşmalar da var arasında. Birazcık yolunu kesti orada ama Berk 4. sırayı Bilal'den çalmayı başardı. Bilal momentum kaybetti. Orada yanı almak isteyen Hüseyin var. Hüseyin dışarıdan doğru geldi ve şu anda geçiş yapmayı başardı. Bilal çifte kan kaybetti orada ama bırakmak istemiyor Hüseyin'i. İçeriye doğru çok zorladı Bilal'i. Bilal geçiş yapmayı başardı. Çok zor bir deneme oldu. Bu arada Mersurer Paul Bradbury tarafından geçildi az önce. Küçük ekranında da gördüğünüz üzere. Xavier şu anda Mert'in peşinde. Xavier şu anda Mert'in peşinde. Her an bir hamle görebiliriz kendisinden. Xavier kendisini içeri doğru konumlandırdı. Frenlemede kim daha cesur davranacak bu konumda? Çok önemli frenleme. Ve frenlemeye kalmadan geçişi bitirdi şu anda Xavier Fernandez. Luis Ferrer bu arada. Orada Hüseyin Sait'i zorlu üçlü bir grup var orada dışarıdan doğru. Geldi Luis, henüz bir hamle göremedik kendisinden. Belki burada aceleci davranıp geçişi erken bitirmek isteyebilir bu noktada. Luis Ferrer İlk çizgiye doğru geldi. Kendisini içeri doğru gösterdi ve geçmeyi başarıyor Hüseyin Sait'i. Adeta sen geçmeyi başaramazsan ben seni geçerim dedi. Ve şu an hedefi Bilal oldu. Luis Ferrer 17. sıradan yükseldi. 17. sıradan yükseldi. Hüseyin bırakmak istemiyor. Dışarıdan çok zorladı. Ve pistin dışına kadar çıktı burada o zorlamasıyla beraber. Çok agresifte Cole Bradbury. Burada o momentum kaybından faydalanmak istiyor. İçeri doğru aldı kendisini ve Hüseyin Sait duble kan kaybı yaşadı. Xavier Fernandez. Hüseyin Sait o da geçmek istiyor. Birazcık da ben faydalanayım dedi orada. Şimdi kendisini içeriye doğru attı. Belki frenleme noktasını önce bile geçebilir şu anki konumundan kaynaklı. Kendisini gösterdi ve frenlemeye kalmadan geçişi o da bitirdi. Luis onu bir an önce geçmek isteyecektir çünkü çok zaman kaybedecek Bilal'in arkasında. Luis kendisini gösterdi. Bakalım Bilal'den ne kadar agresif bir savunma göreceğiz. Luis son viraja kalmadan bitirmek istedi ve Bilal çok zorlamak da istemedi. Bu arada Cole Bradbury biraz dışarı itti orada beni geçemezsin diye. Ama Bilal Akman viraj çıkışında çok da gözledi. Ve Cole Bradbury orada geçişi bitirmeyi başardı. Barlow bu arada Nando'yu zorladı. İçeri kendini attı. Ve Nando temasın ardından spin atıyor. Nick Barlow Nando'ya spin attırıyor. Bilal özellikle bu viraj kompleksinde diğer sürücülere nazaran daha fazla zaman kaybediyor şimdiye kadar. Ve evet şu anda Xavier aracın arkasını kaybetti. Xavier belki bir deneme görebiliriz burada. Dışarıdan doğru geldi Sait. Temassız bir şekilde ama çok agresif davranmak istemiyor şu anda. Giderek fark ediyor. Santim santim yaklaşıyor. Hava koridorunun etkisiyle. Bir deneme görür müyüz frenlemede? Hafiften gösterdi ama kapıyı kapatmayı bildi Bilal. Belki temposu çok hızlı değil Hüseyin'e göre ama defansı çok iyi yapıyor. Berk Akın Tommy'yi zorluyor. Start düzlüğünde bir yandan ve Hüseyin Sait. Orada Bilal'in tamponuna çarptı ve araç spin attığı an itibariyle. Şimdi düzlükte rakibinin hava koridorundan iyice faydalanmak istiyor. Bunalttı rakibini. Yanına kadar geldi. Frenlemede de şu anda Tommy cesur mu davranır yoksa Berk mi daha cesur davranır? Berk! Tommy! Çok fazla cesur davrandı ve içeri dalarak aracını patlattı adeta. Mert Sürer. Fatih deniyor. Mert. Yan yana geldiler. Küçük de bir temas geldi. Orada Fatih biraz pistin dışına doğru uçtu. Bu arada
Önde de bu savaş devam ediyor. Yanına doğru geldi Fatih. İçeri çizgi avantajını burada elde etti. Frenlemede cesur davranan isim oldu. Orada Mert'in çok yapabilecek bir şeyi yok. Belki bir sonraki viraj kompleksinde anca denemesini yapabilir. Utku Güler dışarı doğru geldi. Bilal'e karşı çizgi avantajı elde etmek istiyor. Bilal bırakmadı. Şimdi içeriye aldı. Bilal çok agresif kapandı. Rakibini pisti dar etti adeta. Kapanamadı ve o da dengesini kaybetti. İkisi zaman kaybetti ama Utku sırayı kapmayı başardı. Berk yakın bu arada. Nando'yu zorluyor o da. Hafif bir waving gördük orada Hüseyin'den. Xavier yanına kadar geldi. Açısı yok virajı dönmek için neredeyse Xavier'in. Ne kadar agresif davranabilir Xavier. Çok dışarıdan aldı virajı Hüseyin. Hüseyin garanti almak için dışarıdan geçeyim derken orada pozisyonu geri verdi. Burada Berk yakın. Bir yandan geçmeye çalışıyor Nando'yu. Berk daha demin denemişti ama yeterli olmamıştı. Şimdi tekrardan denemek isteyecek. Dibine kadar geldi. Düzlük bitmeden belki bu geçişi tamamlayabilir bile kendisi. Önüne geçiyor şu anda. Frenlemede belki Nando'dan bir tepki görebiliriz. Nando agresif sürmeyi seven bir isim. Frende geldi. Kesinlikle bırakmak istemiyor. İç çizgiyi zorlayarak aldı. Ve şu anda geçmeyi başardı Berk. Ama viraj çıkışı daha iyi kesinlikle. Momentum avantajı var. Ve yanında rakibinin. Berk virajı bırakmak istemeyecektir. Ve şu anda düzlükte viraja kalmadan geçişini bitirdi. Fatih start düzlüğünde Bilal'i zorlayacak o da. Çok riskli bir dalış gördük Fatih'ten. Adeta rakibine TS geçti ve Bilal geçişini bitirmeye başardı. Hüseyin Sait 11 dakika kala pite giriyor. Ne kadar akıl kârı onu pit bittikten sonra göreceğiz ama Mert Sürer geç pit kervanına o da katıldı. Gerçekten garip tercihler. Tommy Rowling Jose Grangetto'yu avlamak isteyecek. İkisinin de ilk yarışı ve sonuncu olmak istemiyorlar ilk yarışlarında. Bu sonunculuk kime gidecek? Yani aslında öyle bir onur mücadelesi göreceğiz. Tommy Rowling! Orada virajı çok hızlı aldı. Jose de biraz yavaşladı. Bir tık da çaresizlikle orada Jose'ye çarpıyor. Tempo iyice düştü bu ikili arasında. Burada biraz küçük de bir temas da geldi. Dışarıyı denedi Berk. Hiç geçe bırakmak istemedi geçişi. Orada Bilal rakibini dışarıya doğru ittirdi. Pistin dışına doğru küçük bir temas geldi. Ama Bilal ona rağmen Berk'e geçiriyor. Berk bırakmadı ve 6. sırayı alıyor. Belki de yarışın son geçişi. Bilal bırakmadı. Orada yine bir temas gördük bu ikili arasında. Bilal çok agresif devam etti. Ama şu an Berk yerini sağlamlaştırdı an itibariyle. 1 dakika 30 saniye kala. Ve an itibariyle 2026'nın da ilk yarışı. Trip Apex Competition ekranlarında. Paul Ricard'a kazanan isim daha önce de bu sıralardaydı. Levent İpek oluyor ve çizgiyi an itibariyle geçti efendim. Levent İpek birinci. Yarış galibi Levent İpek. Sıralama turunda da yüksek performans göstermişti ve şu anda yarışın galibiyetini eve götürdü. Merhaba Levent İpek. Çok iyi bir yarıştı sizin için. Yarış içerisinde özellikle de arkanızdaki rakipler size yaklaşmasına rağmen belirli bir mesafe pay verdikten sonra çok iyi mesafe açabildiniz. Yarış boyunca deltanız diğer sürücülerin nazaran 10 saniyenin altına genel olarak düşmüyordu. Özellikle yarış başında bütün karmaşadan çıkıp çok rahat bir şekilde yarışı devam ettirdiniz. Bu konu hakkında kendi söyleyebilecekleriniz, sözleriniz var mı? Evet, biraz startta bir iki sıkıntı oldu ama genel olarak yarış benim için iyi geçti. Takım arkadaşlar için o kadar iyi olmasa da benim açımdan iyi geçti. Çok bir zorlanmadım. Sadece startta bir full course yellow verildiği anda ufak bir temas oldu. Onun dışında bir sıkıntı yaşamadım. Sanırım bazı araçlar güvenlik aracı varken pit yaptılar. Biz orayı biraz kaçırdık, hani yapsak mı yapmasak mı falan, biraz ikilemde kaldık. Ama yine pite girdikten çıktıktan sonra tekrar birinciydim. Yani çok sıkıntı olmadı. Arkadaşların eline sağlık diyorum.
Özellikle takım arkadaşınız Eren yaşadığı sorundan sonra size pov vermekle, rüzgar vermekle ve sizin arkanızdan diğer sürücüleri savunmakla büyük bir iş başardı. Takım arkadaşınız hakkında ne söylemek istiyorsunuz? Evet, Eren bir tur geriye düştü talihsiz bir olay sonucu ama yine de o da iyi bir yarış çıkarttı. En azından puan alabilecek olarak 11. bitirdi sanırım. Onu da eline sağlık diyorum. Güzel bir yarış çıkardı. Rakibiniz olan Mustang'ler hakkında, genel olarak yarış performansları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sence sizle başa çıkabilecek boyutta hızlılar mı, yoksa size daha kolay gelen rakipler mi bu iki pilot? Mustang'lerdense bir Porsche vardı. Efe sanırım. Full Course Yellow sırasında o da bir sorun yaşadı. Sanıyorum temas falan yaşamış olabilir. Efe'nin hızı çok iyi gözüküyordu. Ama Mustang'lerin hızı yavaş kalıyordu ama Efe'yi merak ettim açıkçası. Yani önlerde kalabilseydi belki yarışırdık. Ona da geçmiş olsun. Bir sıkıntı yaşadı herhalde. O da bir kaza karışmış olabilir. Porsche hızlıydı. Bizi zorlayabilir gibi geliyor Mustang'dense. Buradan genel olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Genel olarak güzel bir başlangıç yaptık diye düşünüyorum lige. Elinize sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum.